Evet, Dünyadan Haberler dış haber editörümüz İlker Koçaş'la devam ediyor. Stüdyoda yerini aldı. Hoş geldin. Hoş bulduk Melis. Evet, başlayalım. Genellikle teknolojiye dair haberlerimiz var. Paylaşacağımız izleyicilerimizle. Sonra biraz da turizm tarafına bakacağız elbette. Sezon kapanmış olmasına rağmen detaylandıracağız. Önce bir Microsoft gündemiyle başlayalım. Karma gerçeklik projesi HoloLens'ten bahsedeceğiz ama çok da iyi haberler veremeyeceğiz. Milyarlarca dolar harcandı ve proje sonlandırıldı. Projenin artık resmen fişi çekildi diyebiliriz. Aslında bunun olmasını bekliyorduk. Çünkü şirket 2022 yılında HoloLens 3 üretmeyeceğini resmen duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra proje için bir ayağı çukurda yorumları zaten yapılıyordu. Son olarak HoloLens projesini tamamen rafa kaldırdığını duyurdu ABD'li teknoloji devi. HoloLens 2'nin üretimini durdurduk. Bundan sonra destek de vermeyeceğiz açıklaması geldi. Bu da şu demek. Bundan sonra HoloLens'e dair yeni bir ürün karşımıza çıkmayacak. Hali hazırda bu cihazı kullanan kişilere de Microsoft tarafından herhangi bir destek sağlanmayacak. Bunun tabii altında yatan pek çok sebep var. Birincisi istenilen satış rakamlarına bir türlü ulaşılamaması ve haliyle şirketin bir türlü bu konuda kar elde edememesi. ABD basınına baktığımız zaman toplam zararın 5 milyar dolar olduğu konuşuluyor. Ancak burada dikkat çeken bir başka detay daha var. Şirket bu akıllı gözlüklerini Amerikan ordusuna da sağlıyor. Ve bu kapsamda yapılan 10 yıllık bir anlaşma var ve bu anlaşmanın 22 milyar dolar büyüklüğünde olacağı da yazılıp çizilmişti. Ancak anlaşma bir türlü nihayete erdirilememişti. Şirket bir türlü ABD ordusunun istediği düzeyde cihazları orduya takdim edememişti. Cihazlarda zaten şu an arkamızda görüyorsunuz HoloLens takan bir ABD askeri tatbikatta yer alıyor. Cihazla ilgili zaten pek çok eleştiri de mevcuttu. Artık bu saatten sonra orduyla olan anlaşmanın akıbetini hem teknoloji dünyası hem de aslında şirketin yatırımcıları yakından takip edecek diyebiliriz. Gelelim Microsoft bundan sonra ne yapacak? Şirkete yakın kaynaklara bakılırsa buradan ayrılan para bundan sonra yapay zeka teknolojilerine yatırım için kullanılacak. Evet, yapay zekaya dair detaylandırmalarımızda Google'a döneceğiz ama şunu da söylüyoruz aslında izleyicilerimize sık sık. Yapay zeka demek artan yeni enerji talebi de demek ve enerji alanında aslında şu anda belki çok konuşmuyoruz ama bence yakın vadede enerji dünyasını da başka bir noktaya sürükleyecek demek. Kesinlikle enerji ihtiyacımızı son derece üst seviyelere çıkaracağını şimdiden söyleyebiliyoruz. Evet, bu da tabii ki riskli bir şey ki Google da zaten böyle bir hamle yapmış. Şimdiden önlemini aldı diyebiliriz aslında. Kendi yapay zeka faaliyetlerini desteklemek için nükleer enerjiye yönlendi Google. Bu kapsamda Kairos Power ile küçük modüler reaktörlerden enerji almak üzerine bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma haberini uluslararası haber ajansı Reuters dünyaya duyurdu. Bu anlaşma kapsamında ilk reaktörler 2030 yılında kurulacak. 2035 yılına kadar proje nihayete erdirilecek. 6 ila 7 reaktörün kurulması planlanıyor. Google tabii 500 megawattlık bir enerji alımı yapacağına dair şirkete de teminat vermiş durumda. Aslında bir garanti de sunuyor bu konuda Google. Onun dışında şunu aslında söyleyebiliriz. Bu söz konusu teknolojinin her iki taraf açısından da bazı avantajları var. Avantajı şu, biliyorsun bir nükleer santral kurmak yıllarca süren ve çok da aslında Zor, maliyetli bir şey, evet. Bir proje. Bu teknolojiye baktığımız zaman bu reaktörler fabrikada üretiliyor ve parça parça sahada inşa edildiği için hem mali açıdan hem de aslında zaman açısından çok ciddi tasarruflar sağlıyor. Ancak yine de bir nükleer santralin sağladığı enerjiyi sağlayamaması nedeniyle Google'ın uzun vadede yeni enerji yatırımları yapması gerekeceği de sıkça yazılıp çiziliyor. Yeterli olup olmayacağını da konuşuyor olacağız. Şimdi biraz turizmden de bahsedeceğiz demiştik sizlere ve haftalar önce İspanya'daki turizm karşıtı protestoları izleyicilerimize aktarmıştık. Değil mi? Evet. Sen bizzat Barcelona tarafında dönüp bize bunları söylemiştin. Ancak zannediyorum bu protestolar pek de işe yaramamış. Bir de bunun üzerine daha da çok artış olmuş sanıyorum. Evet, elimizdeki turizm veriler tarafında bize bunu gösteriyor. Bu arkamızdaki fotoğrafta da gördüğün gibi Barcelona'nın yerli halkı turistlere su tabancalarıyla bile saldırmışlardı. Evet. Onları protesto etmek için kentimizde yabancı turist istemiyoruz demişlerdi. Ancak senin de dediğin gibi pek de işe yaramamış. Yapılan son araştırmaya göre turist sayısı bu protestolardan sonra %7 artmış durumda. Yaklaşık 11 milyon yabancı turist İspanya'ya gitmiş ve en çok ziyaret ettiği yerlerden biri de Barcelona. İnatlaşma Lokasyon var, olarak Mallorca ve Katalonya'ya daha çok gitmiş turistler bu protestolara rağmen. Bir de şöyle bir detay var elimizde. Bugün ABD basında baktığımız zaman Amerikalı turistlere bu protestolar soruluyor. Bu protestolar hakkında neler biliyorsunuz sorusu yönlendiriliyor. Her 100 kişiden 89'u bu gösterilerden haberdar olmadığını deklare ediyor. %70'i ise protestoların kendi seyahat planlarını etkilemediğini
deklare ediyor ki bu da aslında bize şunu gösteriyor. Tüm bu protestolara rağmen yabancı turistlerin İspanya'ya olan ilgisi pek de azalacakmış gibi gözükmüyor. Çok da ciddiye almamışlar. Öyle de diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Evet, turizm tarafına dönmüştük. Biz de buradan devam edelim. Aslında turizm sezonu bitti, yaz bitti ama tabii önümüzdeki yaz için tatil planlamalarını şimdiden yapan pek çok kişi de var. Erken bilet almak gerçekten avantajlı mı? Bu noktada biraz bunu inceleyeceğiz. Hava yolları bilet fiyatlarını nasıl ve neye göre belirliyor? Kişinin profili bilet fiyatları üzerinde etkili olabilir mi? Bilet fiyatlamalarını mercek altına alan CNBC özel içeriğimiz geliyor ekrana. Buying plane tickets can be exhausting. Many of us spend hours on the internet researching flight deals, trying to figure out an airfare pricing system that seems random. Fees appear to fluctuate without reason, and longer flights aren't always more expensive than shorter ones. But behind this is actually the science of dynamic pricing, which has less to do with cost and more to do with artificial intelligence. It's been more than 100 years since the first scheduled flight. With a comet scheduled by British Overseas Airways Corporation to start the world's first jet passenger air service. In the beginning, commercial aviation was a tightly regulated marketplace where airfares were based on distance travelled rather than passenger demand. Most international routes were operated by a single national carrier, and the lack of choice resulted in uncompetitive fares for consumers. Deregulation, however, changed all that. In 1978, the US government began the process of removing government controls over routes and market entry for new airlines. In 1983, fares followed, and by the early 1990s, the liberalisation of the aviation industry had spread around the world, making pricing more competitive. Critics also say there was too much competition in the first years after deregulation. Airlines merged and became more dominant, changing the industry from a regulated cartel into an unregulated cartel. In the US, just 4 airlines control 68% of the domestic airline capacity. While ticket prices have been falling between major hub airports, the lack of competition and a reduction in flights has resulted in higher average airfare for smaller, less competitive cities. But this hasn't halted the demand in air travel. The number of airline passengers across the globe has continued to grow, particularly in the last 10 years, with the amount of people choosing to fly skyrocketing by nearly 1.8 billion. So what does this increasing volume of passengers mean for pricing tickets? Despite steep surcharges and baggage fees tacked on during the 07-08 oil shock, ticket prices aren't actually focused on the seats' combined costs such as taxes and fuel. Instead, airlines price tickets using a strategy called airline revenue management. Its end goal? Make as much money as possible. This is working in real time, so when a customer goes to book a seat, the airline determines the price they see by analysing a wide range of factors, including the status of their entire network. Of course, these decisions aren't being made by humans. Algorithms adjust fares by using information like past bookings, remaining capacity, average demand for certain routes, and the probability of selling more seats later. One example of this process being used is for pricing connecting routes. Let's say you want to fly London to Miami. The flight you want to book also serves as the first leg of a connective flight to Bogota. While you're travelling less distance to Miami, you may end up paying more than passengers flying through to Bogota. That's because airlines are trying to discourage you from buying seats that they want to keep available for the full journey. This entire thought process is done by an algorithm, which predicts those seats will sell for a higher price in the future. Airlines also profile their customers to help them adjust prices. This often means placing passengers into one of two groups, leisure or business, and the way each group is priced is very different. An airline offering a flight from London to Bali can assume that the people on that route are largely holidaymakers, so it places them in the leisure bracket. These passengers usually book months in advance, so airlines tend to start the price for these seats relatively high. It then adjusts the price according to market response, making sure it's high enough to maximise profit, but low enough so that it doesn't result in unused capacity. While on a typical business route such as London to Hong Kong, airlines usually start with low prices to fill a minimum capacity. Then it increases prices steeply for business travellers who book last minute. That's because airlines know business travellers tend to book later and are far less price sensitive than their leisure counterparts.
In fact, business travellers are willing to pay 60% more on average to secure a seat. Some analysts believe airlines use consumers' internet browser cookies to determine what flights they've been looking at. This way, they can increase those prices to encourage them to buy. But solid proof of this practice is hard to come by, and it's something airlines and price comparison sites strongly deny. Targeted dynamic prices, however, can increase customer satisfaction and encourage consumer bookings. For example, a member of an airline loyalty program could receive just for you price displays based on their purchasing history. Technology has also allowed some airlines to create a basic economy fare with limited amenities to compete with minimal service low-cost carriers. That lower fare is key if full-service carriers want to appear on the first page of search engines like Google Flights. But it's not just airlines that are using AI technology to their advantage. Consumers now have access to sites which monitor fares using their own algorithms and past data to predict the lowest price a seat will reach to then alert their customers. The threat airfare search sites pose to airlines' dynamic pricing system even saw United Airlines suing the website SkipLag, which helps passengers find loopholes for cheaper tickets. With AI having such an important role in the field of air travel pricing, it's likely that complex algorithms will continue to fight the airfare war. That may not be a bad thing, as airlines manage a growing number of passengers and consumers push for better choices and easier ways to book their trips.